Tutamam içimde, gitsem nereye kadar, kalsam neye yarar? Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Herkes neden düşman, herkes neden düşman? Unuttuk hepsini, Nuh'un nefesini. Gelme yanıma sen, başkasın ben başka. Bir derdim var artık, tutamam içimde. Gitsem nereye kadar, kalsam neye yarar? Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Bak bu son perde oyun, yok bundan sonra ışık yok, hiçbir şey yok. Bir derdim, bir derdim, bir derdim, bir derdim, bir derdim, bir derdim var içimde. Selamlar, Momoş'ta Zorlu Yokuş'un 22. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Beni dinleyen arkadaşlarım farkındadır. 3 hafta ara verdim programlara. Daha sonra yine 3 hafta önce bütüne dayalı olmayan, zorunluluk hissettiğim bir program çektim. Mimiklerimden, ses tonumdan, her halimle dağınıklığım aşikardı. 26 Ocak'ta kan bağım olmamasına rağmen kız kardeşim dediğim, tanıştığımızda tırtıl olup ismini Kelebek koyduğum yol arkadaşlarımdan birini toprağa verdim. Neyi kaybetmişim diye düşünürken neyi kazanamamışım sorusunu sormanın daha anlamlı olduğunu bana yine dostum hatırlattı. Yanına çökmüş bir şekilde gittiğimde bana yanan sigaranın ucundaki ateşi gösterdi. Hadi tarif et dedi. Sonra tenine baktım, daha da yaklaştırmaya başladı. Neredeyse değdiğinde anladım. Şimdi genel anlamda felsefi açıdan aydınlanma ile ilgili bilgi içerikli bir yazı paylaşmak istiyorum sizinle. Evet, aydınlanma. Kant insanın çıkışı der. Olağan kusur olarak gördüğü ergenlikten rüşte, olgunluğa çıkış, dışarı ve yukarı. Hegel özbilinç. Bilmemek cehalet, bilmediğini bilmemek ise gaflet. Cehaletin karşılığı bilmek, gafletin karşılığı ise tanımaktır. İnsan kendini bilmezse gafil, başkasını bilmezse cahil olur denir. Dönelim biraz geriye, Platon'un mağarasına. Orada zorlayarak bir çıkış ve ısınma vardır. Bu evrensel bir metafordur. Arapçadaki karşılığı miraçtır. Hülasa soğuktan çıkış. Ön yargı ve boş, hükümsüz inançlardan özgürleşmedir. Aydınlanma.
Yıkıcı bir hamle gibi gelebilir. Aslında öyledir de. Sanı, kanı ve zanlardan kuşkuya düşmeyle başlar, sorularla devam eder. Ancak sanı ve kanılar kişilikle özdeşleşmeye başladıysa insan buna nasıl cesaret eder? O yüzden hakikatle insan arasındaki en büyük engelin atalet olduğu ve bunun iyi olduğu söylenir. Aristoteles hakikat öğreniminin önündeki iki engelden bahseder. Biri etos, ahlak yani alışkanlıklar, diğeri ise bunu pekiştirici masallar, anlatılar, inançlar. Yani çocukluktan beri öğretilen bilgiler ahlakı da oluşturur. İnsanın toplu halde yaşaması iyidir. Bu iyiye insan erdemle ulaşır. Bu erdemlere alışkanlık ve masallarla ulaşılabilir. Bu alışkanlıklar bizde davranış kalıpları oluşturur ve toplumla uyumlu bir şekilde yaşama alışkanlığını kazanırız. İyi ile doğru arasında aslında bir çatışma vardır. İyi faydalıdır, toplumsallık duygumuzu geliştirir. Ama ya yanlışsa? O zaman yararlı yalanlar sağlıkçılar ve yönetici kesimler tarafından söylenilebilir der Platon. Yani halkın maslahatı, güveni, panik ve karışıklık olmaması için bazen doğru söylenmeyebilir. Uygarlık dediğimiz evrede aydınlanmayı hem bir çözüm hem bir problem haline getiren aydınlanma bir eğitme biçimi olmalı. Bunda bir zorlama, despotik bir yöntem güdülmemeli. Platon'un mağarasından zorla çıkarıp ısındırdığı, anlattığı kişiye mağaraya dön ve diğer arkadaşlarını çıkar der. Burada kastettiği yönetici kişilerin aydınlanmasıdır. Eğer halkı toptan aydınlatmak istersen o halk seni Sokrates gibi öldürür. O da ölüme giderken karısının haksız yere öldürecekler seni demesini iyi ya hatun, haklı yere öldürseler daha mı iyiydi diyecek kadar aydınlanmıştır. Eğitme meselesinde Kant'ın bu bakışı değişir. Halk aydınlanma istemeyecektir. Çünkü alışkanlıklar var. Alışkanlıkları ve bunu pekiştiren masal, anlatılar var. Bunların gerçek olmama ihtimalini öğrenmesi onun duygusal olarak parçalanmasına yol açacaktır ve hırçınlaşacaktır. Ve size zarar verecektir. Buna tasavvufta siyah ölüm denir. Siyah ölüm halkın ezasına katlanmaktır. Hazreti Muhammed mağarada aydınlandı. Tamam demedi. Gitti halka anlattı. Halk içinde hakla beraber oldu. Toplumsallıkta birbirine yaslanma vardır. Bu ortak değerler gerektirir. Ancak iyi yaşamdan ziyade sadece yaşamayı sağlar. Şimdi Kant'a dönelim. Halkın aydınlanması için süreç gerekir. Bunun için koşul özgürlüktür. İfade ve düşünce özgürlüğü verilirse halk etkileyici, büyücü ki burada kiliseyi kasteder, otoritesinden kurtulabilir. Fakat bunun bir bedeli vardır. Siyasal olarak devlete itaat edecek. Bu itaat karşılığında düşünsel özgürlüğünü kazanabilir. Ancak özgürlük aklın kendisine ait olanı tanımasına dayalı bir özgürlüktür. Yamyam özgürlüğü değil. Bu aynı zamanda sorumluluğu getiren bir olgudur. Çünkü yasayı akıl koyar. Yasada akıl kendini görürse boyun eğdiğinde özgürlüğü hisseder. Yöneticinin aklı her şeyden yukarıda tutması icap eder. Zorunludur, rastlantısal değildir. Peki ya halk yasaya uyma yeteneksizliğine sahipse? O zaman yasalarda akıl geri plana atılabilir. Duyularla hareket edilen alanlar çoğaltılır. Vaizler artırılıp halkın muhayyile olmayanı da hayal etme duygusu tatmin edilir. Halkın standardının istismarı yetenek ister. İslam dünyasına, daha doğrusu coğrafyasına has olan belli üretim ve iklime sahip olan halklar, aydınlanmanın devlet ideolojisini koruyan belli sınıflarla tamamlanmış olduğu kanısı, sanısı hakimdir. Bilim bile siyasetle birlikte sanılar düzeyine bazı ülkelerde inmiştir. En fazla taklitçilik yapar hale gelir. Akıl yürütme ya şiirsel olur ya hitabete dayanır. Kanıtlamaya
dayanmaz. Evet, şimdi burada keselim. Bu okuduğum cümleler emeğine çok saygı duyduğum, içtenliğine inandığım, toplum tarafından, halk tarafından felsefeci, filozof, düşünür diye tanınan bir insana ait. Ancak kendisine bir programda geride bırakmak istediğiniz ne var, ne bırakacaksınız diye sorulduğunda hüznümü cevabı her ne kadar aydınlanma ile ilgili dertlenme ile izah etse de ben bunu asla diyeceğim. Çünkü benim bildiğim hakikat üzerine içtenlik ve gayret varsa hakikatin sahibi onu asla hüzünlü ve mahzun bırakmaz. Şimdi konumuza dönelim. Aydınlanmanın özden muhite yani topluma sirayeti hususu toplumsal tarihsel süreçte insanlığın en büyük sıkıntılarından olmuş. Siyasette kamu yönetimi de bu sorun üzerine inşa olmuş. Diyelim ve Eren'den devamını dinleyelim. Abi, öncelikle son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Ne zaman ki bir kişinin çokluğu 8 milyarın yokluğuna tercih edilmeye başlayacak, işte o hayatın kendisi yol olacak. Neticede siyaset de bir yol. Allah bir sivrisineği, hatta daha küçüğünü örneklemekten çekinmez. Evrenin gerçek ve tek otoritesi bu sözü neden saygın Muhammed'e ilham etti diye sorguladığımızda ortak dostumuz kendinizi asla küçük görmeyin ve hatta evrenin sahibine muhatap olacak kadar büyütün kendinizi demişti. Senin bir programında tırtılın kelebeğe, kelebeğin bir kanat çırpışının okyanus ötesinde bir kasırga enerjisine dönüşeceğini örneklediğin gibi. Konumuza dönecek olursam, senin bıraktığın yerden devam edelim. Ben ne Batı ne Doğu dünyasındaki siyasetin toplumda bahsettiğin anlamda bir aydınlanmayı sıkıntı ettiğini düşünmüyorum. Çünkü her iki medeniyetteki siyaset ruhu kendini hakikat üzere yeterince aydınlanmış olarak görüyor. Batı toplumu Fransız ihtilaliyle haklı olarak üzerlerine kabus gibi çökmüş kilise zebanilerini hayatlarının tüm alanlarından kan ile silerek boşluğu bir şekilde bilim ile doldurup sıçramış yukarı doğru. Bunu gerçek bir aydınlanma olarak görüp 2000'li yıllara üstün medeniyet olarak gelmiştir. Doğu ise aydınlanmanın çok daha önce tamamlandığını ve hala kendilerini ışıttığını varsayarak atalet içinde beklemektedir. Sen bir programında yoksul, açlık sınırında olan, obez ve antidepresan kullananların sayısını verdiğinde çok şaşırmıştım. Neredeyse insanlığın %90'ı çökmüş ve zifiri karanlıkta. Hangi medeniyetteki aydınlıktan söz edebiliriz? Peki bizdeki durum nedir dersek, şöyle bir örnek bize ipucu verebilir. Sen geçen programda deizme neden kayılıyor diye bahsetmiştin. Ben bunun olgu olarak doğru olduğunu düşünmüyorum. Deizm de düşünsel bir emek ister. Bu emeği verirse insan, deizmle başlaması bile onu mutlaka bir değere götürür. Mesela ben seçenekler arasında düşünsel bir emekle ateist olmuş, saygın ve mutlu insanlar da tanıdım. Ancak bu kavramlar inanç ile dış dünya arasındaki çatışma üzerine bir savruluş. Bırak dağınık kalsın hali. Olan şey değer yitimi. Bir yıkım aslında. Ancak bilinç yıkımı asla değil gördüğüm. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti de dahil eğer birliğe, bütünleşmeye,
bir araya getirmeye dayalı bir karar almak gerektiğinde inanç, ki sadece kutsal sayılan kavramı kastetmiyorum. Ateist de, deist de, Hristiyan da, Yahudi de, Müslüman da olsanız fark etmez. Sizi ifade ettiğini düşündüğünüz inanç kavramı eğer bir arada olmaya engel oluyorsa, muhalif oluyorsa, biliniz ki inancınızı anlama, algılama ve uygulamada bilginizde eksiklik, yanlışlık ya da içtenliğiniz ve ciddiyetinizde sorun vardır. Yani kimlik oluşumunun inşasında bozuk bir temel vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de aidiyet sorunu var. Bizi sözel olarak değil ama ruhsal olarak temsil edebilecek, hep birlikte ait hissedebileceğimiz bir kimlik inşasına gerek var. Tüm dünyada olduğu gibi. Ve sen aslında bu inşanın içindesin. Hiç şüphe etmiyorum ki siyaset de bu inşa ile aydınlatılmış bir yol haline dönüşecek. Eren'im çok teşekkür ediyorum. Özellikle konuyu kimlik inşasına getirdiğin için çok ama çok önemli. Özellikle kendimize ait hissedeceğimiz sözel değil, ruhsal üst kimlik. Şimdi biraz başa dönelim. Bildiğimiz üzere yazıyı Sümerler icat etmiş. Hiyeroglif yazı ise milattan önce 4000'lerde eski Mısır, Hitit, Mayalara dayandığı söylenir. Peki ya Göbekli Tepe'yi nereye koyacağız? Milattan önce 10.000. Tepede bulunanlar dönemin insanların, düşüncelerinin sadece günlük var olma kaygısıyla bitmediğini, tam aksine oldukça mitsel konularla uğraştıklarını gösteriyor. Bu arada aklıma Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşi piramidi geldi. 1900'lü yıllardaki toplumu, insanı okuyuşu. En altta fiziksel, sırasıyla güvenlik, ait olma, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Düşünebiliyor musunuz? Sıkıntı milattan önce 10.000'lerde Göbekli Tepe'de tespit edilmiş. Ademler, Havvalar döneminde tespit edilmemiş mi acaba? Platonlar, Sokratlar, Kantlar ve aydınlanma. Evet, anlatılar, yazılar, yani dil, konuşma. Anlatıların, yazıların kaynağı dildir. Yani konuşma. Konuşmanın kaynağı sestir. Sesin kaynağı beyin, beynin kaynağı da enerjidir. Peki enerjinin kaynağı ne? Peki sen neredesin burada? Kimsin? Bunların hepsi şu an burada var ise sen gerçekten neredesin? İman ile inanç arasında besleniş farkı vardır. İnanç geçmişten beslenir. İman ise sürekli kendini yenileyen ve şu an var olan enerji ve sahibinden. Elçiler aslında toplumun inanç sisteminin o an var olan, ayakta olan, evrensel ve tek olan, bütün olan ve varlıkta cereyan eden yasalar bütünü, yani din ile uyumsuzluğun ortaya koymuş, hakikate çağırmıştır. Yani yeni bir kimlik inşası başlatmak istemiştir. O enerjinin sahibi teşvik etmiştir elçi dediğimiz insanları. Peki ya sonrasında insanlar ne yapmıştır? Elçinin dilini, konuşmasını, enerjisiyle birlikte toprağa gömmüş ve yeni bir inanç ortaya çıkarmıştır. Bir örnekle açmaya çalışayım. Namaz kelimesi Farsçadır. Ulema, namaz dinin temel direğidir der. Ancak burada bir sorun gözüküyor. Bize üsve, model, örnek olarak gösterilen saygın Hazreti Muhammed bu kelimeyi kullanmamış. Kendi dilinde salat kelimesini kullanmıştır. Peki bu kelimeyle neyi
anlatmak istemiş? Yaşamıyla neyi göstermiştir? Salat kavramına anlam veren köklere baktığımızda gerçekten ürpermemek elde değil. Salat enerjinin tek sahibi otoriteden destek istemek. Yani Allah'tan. Salat ısınmak için ateşe odun atmak. Salat dişi devenin doğum anında üreme organının aldığı hal. Neden dişi? Çünkü üreten. Salat enerji ile alışveriş. Salat aklın Allah'a ref olması, yani çıkması, yani çıkış, aydınlığa. Peki salat tek başına yeterli mi? Hemen arkasından ikame kelimesi gelir ki bu ayağa kaldırmadır. Salatta aldığın aydınlığı davranışlarla ayağa kaldırman gerekir. Ve aldığın karar ne olursa olsun esenliğe, sulha, barışa dayalı olması gerekir. Sonuç olarak kendine ait hissedeceğin yepyeni bir kimlik oluşumunun inşası başlamıştır. Evet, saygın Muhammed iyi ki vardı. Üsvemiz, modelimiz oldu. Yükseklere çıkmak cesaret ister, er kişilik ister. Çünkü yükseğe çıkınca daralırsınız. Atmosfer basıncı azalır. Daha sık ve derin solumak gerekir. Eğer varsa bu konuda samimiyetiniz, sakın ha korkmayın. Hakikate gidiyorsunuzdur. Hakikat ise bir diriliş hormonudur demiştik. Evet, salat yaşamın olmazsa olmaz temel kavramlarındandır. Salat yoksa aydınlığa çıkış olmaz. Kutsal kitabımız dediğimiz Kur'an'ın pek çok yerinde geçer. Sorun şu: Kur'an özel isim değildir. Peki neden bu kitaba Kur'an denmiştir? Saygın Muhammed halkına çağrı yaparken önünde böyle bir kitap var mıydı? Onun çağrısı ülfete, bütünlüğe, saygınlığa, doymaya, dolmaya dayalıydı. Yaşamıyla bir Kur'an oldu. Kur'an bir araya getiren, üst üste koyan, üstelik şereflendiren, saygınlaştıran bir okuyuştur. O apaçık açıklayan, hakim olan bir gerçektir, hakikattir. Ait olduğumuzu hücrelerimize kadar hissedebileceğimiz bir okuyuş, üsvemiz ve örneğimiz Muhammed gibi, ama biz Türk olduğumuz için Türkçe dile gelmeli ki Anadolu coğrafyasında yaşayan bizleri hep birlikte bir araya getirsin, şerefli ve saygın yapsın ve kimlik olsun. Ancak namaz ile toprağın altına gömdüğümüzü fark etmediğimiz salatı hak ettiği yere çıkarmak kaydıyla. Evet, mutlak enerjinin sahibi, tek ve gerçek otorite. O var ve enerji akımı devam ediyor. Şimdi de, geçmişte de, gelecekte de var olacak. Peki sen var mısın? Sen kimsin? Ben benim diyebilir misin? Üzgünüm ama dedikleri gibi gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Kelimelerin kifayet etmediği bir durum. İnsanlık çoğaldıkça yok oluyor. Akıl ve bilim denilen, kutsanılan olgu çare değil, sebep haline dönüştü. Ve Adem eşiyle cennetten indirildi. Artık hakikate dayalı yepyeni bir dirilişten başka bir çare yok. İnsanlığın içine düştüğü boşluk, çöküş, cinnet hali, belirsizlik, görememe, duyamama hali. İblis tüm ihtişamıyla arzdaki hükmünü ilan etti. Sen neredesin? Bak bu